Herkese sevgiler, merhabalar değerli dostlarım. Herkes hoş geldi. Deniz Altın Astroloji kanalındasınız. Ve hepinize şimdiden mutlu, sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum. Bayram, yine bir Ramazan'ın sonuna geldik. Tabii ki bu Ramazan son yılların belki de en zor Ramazanlarından bir tanesine geçirdik. Zor bir zamandan geçiyoruz biliyorsunuz ülke olarak. Bayram arifesine denk gelen de bir tutulmayla bayrama giriyoruz, yeni ayla. Bu tutulmada Koç burcunda 29 Mart günü başlıyor ve bayramın ikinci günü, yani pazartesi 31 Mart günü Nisan ayı boyunca komple etkilerini yaşayacağımız bir etkisi olacak. Sıkıcı aslında, hani biraz zor. Neden? Çünkü Merkür Venüs retro. Tutulma esnasında yani yeni başlangıçlar yapmak için çok heyecan duyacağız. Heyecanlı bir yeni ay çünkü Koç burcunda olduğu için. Burada yeni başlangıçlar yaparken dikkat etmenizi tavsiye edeceğim hepinize. Burada yeni başlangıç yapmak yerine aslında belki biraz gözlem, süreci değerlendirmek, doğruyu, yanlışı, geçmişte olan bağlarımızı, alışkanlıklarımızı yeniden başlatacağımız işte bir ilişki mesela olduğunda ilişkilerdeki önceki deneyimlerimizi, hatalarımızı biraz gözlemlemek gerekiyor. Hani Venüs'ün, Merkür'ün böyle retro olduğu bir tutulma esnasında arkasından gelen başlangıçlar aslında yeniden çok biraz zamana yayarak biraz dediğim gibi geride bıraktıklarımızı bir gözlem gerektiriyor. Mesela bir yeni işe başlayacak olan arkadaşlar çok olabilir. Yeni işle beraber gelecek konuları da iyi organize etmek, özellikle de doğru tercihler yapmak burada önemli. İş seçerken, ortaklık seçerken medyatik durumlar, biraz daha sosyal platformlar burada öne çıkacak tabii ki. Çünkü Venüs ve Merkür Nisan'ın ortalarından itibaren retronu bitirecek. O yüzden de buradaki yeni başlangıçlar yapacağınız alanlar ki bayramda çok etkili olacak. Bayramın ilk günlerinde de biraz sabırsız ve aceleci akan bir enerji var. Şimdi burada sabırsız enerjik dedik. İşte bütün bayram boyunca 9 gün tatil ilan edildi. Elbette ki herkes için değil bu. Çalışan arkadaşlar, çalışan anneler, babalar, işte çalışan sevgililer, biri çalışıyor, biri çalışmıyor. Belki küçük bir tatil planı yapacak eğer koşullar uygunsa, denk gelmeyecek vesaire. Biraz agresyonu çabuk tırmandırabilecek etkiler oluşabilir açıkçası. Şimdi hani Marsiyen bir tutulma, biraz kafayla başla, yüzle çok alakalı. Mesela kafa, yüz, işte gözler, bununla ilgili konular ve düşüncelerimizi de oldukça değiştirebilecek, fikirsel anlamda da bazı enerjiler aktif olacak. Hani anlaşmazlık, zemin bulamama veya hızlı gündem değişmesi, ani sapmalar olabilir. Dolayısıyla ikili ilişkilerimizde burada sakin olmalı, sağduyulu olmalı. Daha çok astrolojiyle ilgilenen, işte sen devamlı takip ediyorsun, evet sen arkadaşım, ama eşin hiç inanmıyor ya da çocuğun hiç inanmıyor vesaire. Bunu nasıl uygulayacaksın? Elbette ki sen daha bilinçli olarak uygulayacaksın. Çünkü astroloji aslında bizim kişisel gelişimimizi ve bilinç düzeyimizi de olgunlaştıran bir mekanizmaya sahip. O yüzden diyelim trafiğe çıktınız ki mutlaka çıkacaksınız. Lütfen dışarılarda da dikkatli olun. Marsiyen tutulmalar genellikle bu tip, hani Allah korusun, hani Mars'ta yengeçte üzülmeyelim, üzmeyelim kimseyi, kendimiz de, ailemizde, sevdiklerimizi üzmeyelim. Aman ha diyorum, trafiğe dikkat sevgili dostlarım. Onun yanı sıra tabii ki burada yeni insanlar gelecektir hayatlarınıza. Birçok insanın gelecek, yeni kişilerle tanışacağız. Mars'ın böyle hızlı sosyal çevre geliştirecek. Özellikle mesela aile ve aileden gelecek. Burada daha çok gerçekten ailemiz öne çıkacaktır. Hani Mars'ın yengeç hali. Ama aileden, sevdiklerinden uzakta kalanlar da çok fazla olacaktır. Hani çünkü tutulma videosu bu arada yayınladım kanalımda. İzlemeyen arkadaşlar lütfen izleyin. Tüm burçları da anlattım orada. Bir de tutulmayla ilgili tarihsel bir video yayınladım. Daha 1800'lerden günümüze kadar nasıl etkiler, Türkiye özellikle nasıl yaşamış, neler yaşamış.
Şimdi tutulma esnasındaki göstergelere baktığımızda Mars'ın durumu biraz kapalı yerleri işaret ediyor diye daha önce konuşmuştuk. İşte hapisleri, hapishaneleri, işte belki gizli düşmanlıkları biraz. Gizli düşmanlıklar ama bunlar aslında aşikara da dönebilir. Diğer yandan işte kapalı yerler, hastaneler, huzur evleri, ondan sonra ibadet yerleri, bu tutulmanın yine böyle ana dinamikleri arasındaki hapishanelerle ilgili konuları çok dönüyor. Zaten şu an biliyorsunuz ülkemizde birçok tutuklama, gözaltı gibi durumlar söz konusu. Hani o konulara girmek için söylemiyorum ama hani gösterge olarak astroloji haritasında bunlar gözüküyordu. Ve yine bayram, şimdi şeye de geçeceğim. Bayramda hangi gün neler var onları da anlatacağım sizlere sevgili arkadaşlar. Ve bayramda en çok hangi burçlar dikkat etmeli onu söyleyeceğim. Mesela şimdi Koç burcunda tutulma. Elbette ki koçlar burada çok daha sabırsız bir tavır takınacaklar. Yanı başında, karşısında pardon, teraziler. Bunlar için bu iki burç özellikle gerçekten hayatlarında bir çok önemli. Hatta belki ileriki günlerde, çünkü tutulma Nisan sonunda çok tetiklenecek. Bir de Haziran ayında, Temmuz ayında daha da çok tetiklenecek. Onları da sırası geldiğinde konuşacağım. Hayatınızda gerçekten sil baştan, hatta mucizevi şeyler de olabilir. İkinci etki alan grup tabii ki yengeçler, oğlaklar. Hem yengeç hem oğlaklar. Özellikle işte 9-15 derece, o 9-13 derece arasında bir yerleşim olan, yükselen dahil bu arada hepsine, muhakkak ki hayatında birisi kariyerinde, birisi aile ilişkilerinde çok önemli değişimler sürecinde ve zorluklar ve bazı mecburiyetlerde kalacaklar. Değişim içindeler ama yine hatırlatalım burada. Mars var. Aradığın gücü, aradığın yani ihtiyacın olan motivasyonu, ihtiyacın olan manevi desteği diyelim. Ki burada manevi destek çok önemli. Rehberlikleri sakın atlamayın. Rehberlikler hani göremediğimiz, düşünemediğimiz, bildiğimiz ama hatırlamamız gereken bazı unsurlar olacak. Bunlara dikkat edeceğiz. Belki de bazı eş zamanlıklar yaşayacaklar. Şimdi bayramda peki hangi burçlar neler yaşayacak? Şimdi onlara gelelim arkadaşlar. Şimdi bayram birinci günü, pazar günü. Bu arada ay Boğa burcuna geçmiş olacak tabii ki. Salı gününe kadar ay Boğa burcunda arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki, bakın özellikle boğalar başta, kova burçları, en önemli aslan burçları, etki alacak burçlar ve diğer etki alacak akrep. Yani bu 4 burç salı günü akşam saatlerine kadar birinci derecede önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yükseleniniz boğa, güneşiniz boğa veya önemli böyle dereceleriniz boğaysa. Bu arada salı günü bu 4 burçla ilgili gelişmeler olurken yanına kimleri ekliyoruz? Bakın mesela sevindirici haberler alabilecek burçlar. Özellikle salıdan bahsediyorum. Başaklar ve oğlaklar. Salı günü bayram bitmiş oluyor. Ama güzel gelişmeler, sevinçli haberler, işte uzlaşma zemini, ilişkilerde, parada. Bu arada haftanın en güzel günü de salı sevgili dostlar, mutlaka hani önemli işlerinizi, işte belki bayram ziyareti yapamadığın dargınlıkları, barışmaları falan sağlayabilir. Güzel gözüküyor açıkçası. Yani tüm burçlar için bence önemli olabilir. Şimdi çarşambadan cuma gününe kadar Ay İkizler Burcu'nda olacak. Yine tutulma etkileri altındayız bu arada, unutmayın, ve ciddi bir iletişim trafiği başlıyor. Çarşamba ve cuma arası sosyal medya, tüm teknolojik konular, tüm trafikle ilgili konular, tüm haber kanalları, tüm dijital konular, biraz daha böyle eğitimle ilgili konular, üniversiteleri ilgilendiren konular, akademisyenler, avukatlar, bürokratlar ve tabii ki yakınlarımız, yani aile bireyleri. Yani bu bayram belki de en fazla bayram günleri değil de hafta içerisinde daha çok bir iletişim trafiği içerisinde olacağız ve çarşamba günü hakikaten çok güzel paylaşımlar içerisinde olabiliriz. Perşembe günü içinde şunu söyleyeyim, biraz daha stresli bir gün. Çünkü ayın Venüs'te Merkür'le karesi olacak ve artık Merkür ve Venüs retro ve Balık burcunda.
özellikle Perşembe günü biraz bu iletişim konularında zorlayıcı ya da blokajlı olabilir. Cuma günü sabah saatlerine kadarmış bu arada. Cuma günü saymıyoruz. O zaman ne oluyor? Çarşamba, Perşembe. İkizler burçları. Başta olmak üzere Yay, Balık, Başak burçları en güçlü etkiyi alan burçlar. İyi etkiyi alanlar, değerlendirmesi gereken burçlar ise Çarşamba ve Perşembe günü yine ikizler, kovalar ve teraziler. Sizler için çok faydalı 1-2 gün olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ay tarafından destekleniyorsunuz. Peki Cuma ve Pazar sabahına kadar ay ne yapıyor? Yengeç burcuna geçiyor. İşte bakın çok önemli. Yani bu haftanın en önemli 2 günü Cuma ve Cumartesi. Buradan aile temaları öne çıkacak. Duygusal paylaşımlarımız öne çıkacak. Biraz daha manevi konular, işte aile, ülke, vatan, milli konular gündemde olacak. Ve Cuma günü Satürn ve Uranüs arasında olumlu bir etkileşim var. Merkür şu andan itibaren kuzey düğümüne kavuşumda ve Cumartesi günü Ay Mars'la akşam saatlerinde kavuşuyor. Bakın Ay Mars'la genellikle hırçındır. Fakat aynı akşam enteresan olan şu, Venüs'ün, Satürn'ün inanılmaz bizi şok edici, şaşıracağımız güzel gelişmeleri var. Cumartesi akşamından bahsediyorum. Önemli konularda yengeçler, akrepler ve balık burçlarına en çok bu 3 burca yarar bu 2 gün. Cuma ve Cumartesi. Başka kime yarar arkadaşlar? Ya da kimler etki alır daha çok diyelim. Tabii ki öncü burçlar. Hani Cuma, Cumartesi tutulmayı da tetikleyen 2 gün çünkü. Koçlar, teraziler, yengeçler ve oğlaklar sizin için çok önemli olabilir. Bir konuya karar verebilirsiniz. Çünkü pazar günü itibariyle Merkür retrosu bitiyor arkadaşlar. Ama 6 Nisan günü bitiyor. Dolayısıyla bu arada pazar günü ay artık Aslan burcuna geçmiş oluyor. Yine tutulma etkileri devrede, çünkü tutulma esnasında Aslan burcu yükseldi Koç burcu tutulmasında. Dolayısıyla şimdi pazar gününe baktığımızda başta aslanlar olmak üzere koçlara ve yay burçlarına çok yarayacak. Kullanmanızı tavsiye edeceğim Güneş Jüpiter sekstili var. Bu bütün burçlar için geçerli. Yine kullanabilirsiniz. Venüs Mars üçgeni pazar günü kesinleşiyor. Bu ne demek peki? Şimdi Merkür retrosu bitiyorsa demek ki özellikle ikili ilişkiler için bir barışma, yakınlaşma, işte biraz daha flörtöz etkiler, duygusal bakımdan mesela bu aşk ilişkilerinde çok verimlidir. Kadınlarla olan ilişkilerde, finans konularında, özellikle çocuklarla ilgili konularda da mesela belki şu anda tutuklanan, işte gözaltında olan çocuklarımızın inşallah bu tarihe kalmaz, hepsi serbest kalır tabii ki gençlerimizin. Bununla da ilgili bazı müjdeler olabilir. Bunun etkisi hatta belki de Cuma günü itibariyle çalışabilir sevgili dostlar. Ve pazar günü Ay Aslan burcundayken evet ateş grup burçlara çok yarayacak, fakat pazar günü bir tık böyle dikkat etmesi gereken ya da çok önemli temel konular, aile, ev, yaşam yeri, ilişkiler, kariyerle ilgili konular için ise boğa burçları, kova burçları ve akrep burçları ve aslan burçları. Bu 4 burçta pazar gününden özellikle temel yapı taşları ile ilgili, yani önemli konulardan, çok önemli ciddi bir gelişme olmayabilir ama kararsız kalınan bir konuda karar çıkabilir artık. Yani çünkü Merkür retrosu bitiyor sevgili arkadaşlar. Aslında tüm burçlardan gün gün bahsetmiş oldum. Genel olarak baktığımda fena bir hafta değil. En güçlü etkileri aslında tutulmayı tetikleyeceği için Cuma ve Cumartesi olduğunu düşünüyorum ama çok sert etkiler barındırmıyor. Salı gayet güzel bir gün, hatta Çarşamba günü de gayet güzel bir gün. Bizi en böyle sıkıştıracak belki biraz iletişim boyutunda Perşembe günü olacak, 3 Nisan. Onun dışında hafta boyunca yani aşağı yukarı böyle ortalama, hatta keyifli de olabilecek. Çünkü
Uranüs ve Mars arasında da arkadaşlar, bakın bir yeniliği deneme enerjisidir bu. Yenilik deneyebilirsiniz. Fakat çok kontrollü olmanız lazım. Çünkü bu bir tutulma ve Koç burcunda burada yenilik denerken biraz geçmiş misyonları da önümüze katacağız. Ve kararsız kalınan konular, zafiyetlerimiz, mesela nerede zafiyetim var? İşte hayatında kendinde suçlu bulduğun ya da çözemediğin ya da göremediğin bir şeyi belki görmeni sağlayabilir. Belki değil, genellikle böyle çalışacağını düşünüyorum. Biraz öz eleştiriye de açık olmalıyız. Çünkü Koç burcu biraz bencillikle ilgili. Çok kendimizi görmeyebiliriz. Çok çocukça davranabiliriz. Burada gerçekten hani biraz özüne dönmek, kendini görmek, arka planda biraz bir şeyleri özümsemek ve öz disiplin burada önemli olacak arkadaşlar. Çok fevri ve ani değil de daha düşünerek, daha mantıklı davranmamız gerekiyor. Bu şekilde size, yani elimden geldiği kadar gördüklerimi anlatmaya çalıştım. Diğer taraftan tutulmanın arkadaşlar çok baş ağrısı yapabilir. Başla ilgili çünkü biliyorsunuz. Başla ilgili ne olabilir? Gözlerle ilgili. Bu arada göz sağlığıyla da ilgili tutulma derecesi özellikle. Bununla ilgili işte hastalıklar olabilir. Tansiyona da biraz dikkat etmek gerekiyor. Böyle kan dolaşımı hızlı olacaktır mutlaka ki, hani Koç olduğu için enerjisi yüksek bir burç. Bu gibi hani ciddi baş ağrılarına da maruz kalacağımızı da söyleyebilirim. Ama eğer ciddi bir sorunuz varsa belki bir tedavi süreci başlatacak birçoğumuzda. Ve herkeste de bir şeyi hemen yapayım, bitsin bir telaşı. Yani bir panik içinde olacağız. Bu panikten de biraz itina etmekte gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu yayından sonra da size en önemli transitimiz tabii ki bu arada pazartesi 31 Mart itibariyle artık Neptün Koç burcunda ve Neptün Koç burcunda bize neler yaşatacak? Görmediğimiz, duymadığımız, daha önce denemediğimiz çok şeyi yaşatacak arkadaşlar. Bu tutulma ile beraber ateş elementi gökyüzünde inanılmaz yükseliyor. Neptün en son 1862 yılında Koç burcunda bulunmuş. Bundan sonraki yayında da aslında tarihler vererek size o videoyu anlatacağım. Ama tabi burçlar üzerinde de etkilerinden mutlaka o yayında bahsedeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Herkese tekrar mutlu bayramlar diliyorum. Yayının altına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Duymak istediklerinizi yazabilirsiniz. Ondan sonra paylaşın mutlaka yayın arkadaşlar. Ve lütfen bakın, beğenmeyi unutmayın. Çünkü beğenirsek öne çıkıyoruz sevgili dostlarım. Herkese sevgiler. Hoşça kalın.